Merhaba. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Başkalarını yargılamadan önce hiç durup düşündüğünüz oluyor mu? Bugün size algılarımızın bizi nasıl fena halde yanıltabileceğini gösteren basit ama acayip güçlü bir hikaye anlatacağım. Pencere metaforu. Emin olun bu kısacık öykü hayata bakışınızı şöyle bir sarsabilir. Hadi o zaman başlayalım. İşte bütün mesele bu soruda gizli aslında. Başkalarına baktığımızda ama gerçekten baktığımızda ne görüyoruz? Onların kendisini mi yoksa aslında kendi penceremizden yansıyanları mı? İşte bu hikaye bu sorunun cevabını öyle bir veriyor ki şaşırıp kalacaksınız. Şimdi hikayemizin kahramanlarıyla tanışalım. Yeni bir mahalleye taşınan genç bir çiftimiz var. Düşünsenize, yeni bir ev, yeni umutlar, yepyeni komşular. Her şey taptaze bir başlangıç gibi duruyor, değil mi? Ama işte bu taze başlangıç hiç de beklenmedik bir alışkanlığında kapısını aralayacak. Ve bu yeni evle birlikte yeni bir de rutin başlıyor. Kadın her sabah kahvaltısını yaparken pencereden dışarı bakıyor ve tam karşıdaki komşusunun bahçeye çamaşır asmasını izliyor. Baktığınızda ne kadar sıradan bir sabah manzarası, öyle değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Ve işte o an ilk gözlemle beraber ilk eleştiri de pat diye geliyor. Kadın kocasına dönüyor ve o eleştirel ses tonuyla "Şuna baksana," diyor, "çamaşırları hiç temiz değil, belli ki yıkamayı bilmiyor bu kadın ya da belki de yanlış sabunu kullanıyor." Bakın, gördüğü manzarayı anında bir kusur olarak etiketliyor. Peki bu sırada kocası ne yapıyor? Şöyle bir karısına bakıyor ve tek kelime bile etmiyor. Sessiz kalmayı tercih ediyor, sakince kahvaltısına devam ediyor. İşte bu sessizlik, inanın bana, hikayenin en önemli anahtarlarından biri. Ama sanmayın ki bu eleştiri bir kerelik bir şey. Hayır, aksine bu durum artık bir alışkanlık haline geliyor. Hatta neredeyse her sabah tekrarlanan bir ritüele dönüşüyor. Artık her sabah aynı melodi çalıyor evde. Aynı kelimeler, aynı eleştirel ton. Kadın komşusunun çamaşırlarını izliyor ve hemen yargısını yapıştırıyor. Ertesi sabah oluyor, yine aynı yorum. Bir sonraki sabah yine o aynı eleştiri. Artık bu bir döngüye girmiş durumda. Bu da bize kadının bakış açısının nasıl katılaştığını, nasıl kemikleştiğini gösteriyor aslında. Ve bu durum böyle tam bir ay boyunca devam ediyor. Her sabah aynı hikaye. Ta ki o bir sabah tamamen beklenmedik bir şey olana kadar. İşte o gün bütün bu alıştığımız düzen bozuluyor. Şöyle bir düşünelim. Her şey ilk gün o masum görünen tek bir yorumla başlamıştı. Sonra bu yorumlar haftalarca süren günlük şikayetlere evrildi. Ama işte tam bir ay sonra bütün bu rutini yerle bir edecek o şaşırtıcı an geldi çattı. Kadın o sabah yine her zamanki gibi pencereden bakıyor ve gözlerine inanamıyor. Karşısındaki manzara inanılmaz. Komşunun çamaşırları tertemiz, bembeyaz, pırıl pırıl parlıyor resmen. Tabii kadın büyük bir şok içinde. Peki ilk tepkisi ne oluyor dersiniz? Tahmin edin. Yine bir yargı. "Aa bak," diyor kocasına, "sonunda çamaşır yıkamayı öğrenmiş." Çok merak ettim. Kim öğretti acaba? Farkında mısınız? Hala sorunun komşuda olduğunu, onun bir şeyi yanlış yaptığını ve sonunda düzelttiğini varsayıyor. Ama asıl sır komşunun çamaşırlarında falan değil. Hayır, sır çok daha yakın bir yerde. Tam da baktığı o pencerenin kendisinde gizli. Ve tam o anda haftalardır gıkını çıkarmayan kocası nihayet konuşuyor ve tek bir cümleyle bütün o gizemi çözüveriyor. "Ben bu sabah biraz erken kalkıp bizim pencereyi bir sildim." İşte bu. Bu kadar basit bir cümle bir anda her şeyi değiştiriyor. İşte bütün hikaye bu karşılaştırmada özetleniyor aslında. Kadın haftalardır sorunun komşunun kirli çamaşırları olduğundan adı gibi emindi. Ama asıl sorun yanı başındaydı. Kendi evlerinin kirli penceresi. Dışarıda gördüğünü sandığı bütün o lekeler aslında kendi bakış açısının, kendi kirli penceresinin bir yansımasıydı. Tabii ki bu hikaye aslında sadece çamaşırlardan ve pencerelerden ibaret değil. Çok daha fazlasını anlatıyor bize. Bu hayatın ta kendisi için inanılmaz güçlü bir metafor. İşte pencere metaforu dediğimiz şey tam olarak bu. Başkalarını değerlendirirken ne gördüğümüz tamamen baktığımız o pencerenin temizliğine bağlı. Yani kendi zihnimizin, kendi ön yargılarımızın, o anki ruh halimizin ne kadar berrak olduğuna. Eğer o pencere kirliyse inanın bana dünyanın en güzel manzarası bile bize lekeli, kusurlu görünecektir. Peki, tamam, bu dersi aldık diyelim. Hayatımıza nasıl uygulayacağız? Belki de 3 basit adımla başlayabiliriz. Birincisi, birini eleştirmek ya da yargılamak üzereyken sadece bir saniyeliğine duraklayabilir miyiz? Şöyle bir nefes alıp. İkincisi,
Dışarıya yani başkalarına bakmadan hemen önce şöyle bir içimize dönüp kendi penceremizin ne kadar temiz olduğunu kontrol edebilir miyiz? Ve son olarak belki de en önemlisi, karşımızdakinin iyiliğini görmeye gerçekten hazır mıyız, niyetli miyiz? Ve hikaye en sonda bizi o basit ama bir o kadar da sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Hayatta da böyle değil midir? Gerçekten de. Şöyle bir dürüstçe düşünelim, kaçımız farkında bile olmadan kendi kirli pencerelerimizden bakıyoruz bütün dünyaya. Bu anlatıyı tam da bu soruyla bitirmek istiyorum. Aklımızın bir köşesinde dursun, bir başkasını yargılamadan önce sormamız gereken ilk soru şu belki de. Benim pencerem ne kadar temiz? Çünkü belki de asıl büyük temizliği dışarıda değil, tam da içeride, kendi içimizde yapmamız gerekiyordur. Bence kesinlikle üzerine düşünmeye değer.